Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte dolar altını değerlendireceğiz. Kapalı çarşı 17 Mayıs itibariyle dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu? Hep birlikte bu video içerisinde bunu değerlendireceğiz. Seçimle ilgili biraz görüşelim. Biliyorsunuz seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimle ilgili bazı söylemek istediğim konular var. Gene bu video içerisinde değerlendireceğiz. Dolar endeksine bakacağız. Borsa İstanbul'a sizlerle birlikte bakacağız. Ve gram altın tarafındaki son durum gene bu videomuz içerisinde değerlendirebileceğimiz, yorumlayabileceğimiz önemli konular arasında geliyor. 17 Mayıs 2023, evet, çarşamba günü saat 19.30 itibariyle dolar Türk lirası kapalı çarşıda arkadaşlar 20 lira 35 kuruş civarlarından. Euro Türk lirası 21 lira 99 kuruş. Bunu 22 TL diyebiliriz. 22 TL'den. Sterlin Türk lirası da arkadaşlar 25 lira 35 kuruş civarından alıcı buluyor. Gene kapalı çarşı altın fiyatlarına baktığımız zaman ise kapalı çarşıda gram altın 1382 Türk lirasından, çeyrek altın 2285 Türk lirasından, yarım altın 4584 Türk lirasından, tam altın ise 9141 civarlarından fiyatlanıyor sevgili dostlarım. Bizler sizlerle birlikte şimdi Borsa İstanbul tarafına geçecek olursak, Borsa İstanbul'da özellikle benim takip ettiğim sevgili dostlarım fiyatlamaların da bu civarlarda özellikle daha yukarı hareketlerin gelebileceği 4714 puan seviyesine dikkat çekmek istiyorum. Yani 4714 puan üzerinde bir Borsa İstanbul fiyatlaması ve kapanışlarını gördüğümüz takdirde bizler Borsa İstanbul'da tekrardan hareketlerin hızlandığını görebiliriz. Şimdilik 4714 puan üzerinde fiyatlamalar görmediğimiz takdirde buradaki hareketler sadece birer tepki yükselişi şeklinde izlenebilir. O yüzden 4714 seviyesi önemli. İlerleyen günler içerisinde Borsa İstanbul'da 4714 puanlar seviyesinin üzerine çıkışlar olabilir mi? Tabii ki olabilir sevgili dostlarım. O yüzden 4714'ü dikkatli bir şekilde sizlerle takip edeceğiz. Bundan önce sizlerle birlikte borsa ile ilgili paylaşmış olduğum portföylerimiz vardı. 1-2 video öncesinden. Gene bu videonun da açıklama kısmına onların linkini atarım. Oradaki portföyümüz hala da geçerliliğini korumakta. Gene Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman özellikle şuradaki arkadaşlar alanın 4400 puanlar seviyesinin Borsa İstanbul'da bir dip çalışması sürecinde olduğunu görüyoruz. Herhangi olumsuz bir durum olmaz ise 4400-6000 puan aralığında ben Borsa İstanbul'da hareketlilik bekliyorum. Sizler de bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takip edin. 4400 altına şu an itibariyle bir Borsa İstanbul'da kapanış görmedikçe bu hareketlilik 4400 ve 6000 puan seviyeleri arasında gerçekleşebilir. O yüzden dikkatlice bu seviyeleri takip etmekte fayda var sevgili dostlarım. Sizlerle birlikte bazı açıklamalarımız vardı ve portföy önerilerim özellikle vardı. Borsa İstanbul takip eden sevgili dostlarımız için oradaki önerilerimiz de geçerli. Orada sizlerle birlikte portföylerde özellikle düşük riskli ve yüksek riskli bazı bölümleri açıkladım. Sizler de kendi risk durumunuza göre kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan oradaki portföy üzerinde yatırımlarınızı kendiniz seçebilirsiniz sevgili dostlarım. O yatırımlar ve yatırım süreçleri de önemli olacaktır sizlerin takibi açısından. Ben teknik olarak gene Borsa İstanbul tarafına baktığım zaman yukarı yönlü özellikle hareketin devam edeceği, fakat şuradaki bir dip süreci içerisinden kurtulduktan sonra yukarı yönlü hareketin tekrardan devamını getireceği yönündeki düşünen taraftayım. Evet, sizlerle birlikte hemen dolar Türk lirası tarafına geçelim. Bakalım dolar Türk lirasında son durum ne şekilde? Buraya da kısa kısa değinelim. Dolar Türk lirasında 20 liralar üzerinde bir fiyatlama görmemize rağmen kapalı çarşı tarafında, serbest piyasa tarafında da baktığımız zaman arkadaşlar 19 lira 70 kuruş civarlarında fiyatlayan bir dolar Türk lirası karşımızda. Dolar Türk lirasında 19 lira 50 kuruş benim için önemli bir seviyeydi. Sizler de 19.50'yi zaten takip ediyorsunuz. Yani 19.50 üzerinde dolar Türk lirası kaldığı sürece 20 lira 55 kuruşa doğru, bakın şuradaki seviyeye doğru bu hareketler bankalar arası piyasada da gerçekleşecektir diye ben düşünüyorum. Kapalı çarşı tarafında da bu hareketlilik tekrardan 23 liralar 24 liralar civarına doğru dolar Türk lirasındaki hareketi yukarı yönlü götürecektir. Bu seçim süreci içerisinde sevgili dostlarım Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı
iki ittifaktan birini de destekleyen arkadaşlar. Şimdi benim anlamadığım konu şudur ki asgari ücret alan bir kişi nasıl olur da arkadaşlar kendi politikalarına uygun mesajlar vermeyen bir partiyi destekleyebilir? Yıllardır yapmış olduğumuz bir yanlış. Bakın arkadaşlar, eğer ki sizler asgari ücretle bir yerlerde çalışıyorsanız, şimdi ev kiraları hepinizin malumunda 6 bin, 8 bin, 10 bin liralar civarında değişen ev kiraları mevcut. Hayat pahalılığından söz etmek istemiyorum. Onlar zaten gıda fiyatları almış başını gitmiş. 8.500 liralık bir fiyatı beğeniyorsanız aynen devam. Ama ondan sonra hiç kimsenin şikayet edeceği bir duruma gelmemesi şart. Emekli, evet bakın emekli. Emekliler için de söyleyeceğim birkaç bir şey var. Sizler 5.000, 7.500 civarındaki kök maaşınız ile şu anki konjonktürde geçinebiliyorsanız aynen devam edin sevgili dostlarım. Sizler de verdiğiniz oyları bir kez daha sorgulamalısınız ki ilerleyen günler içerisinde ben geçinemiyorum, yok ben şudur budur şeklinde yakarışlara girmeyin. Sizler de aynı asgari ücretliler gibi şu anki durumunuza bakın. Arkadaşlar, ülkenin yönetimi seçtiğimiz liderlerin işidir. Seçecek olanlar herkes kendi durumuna göre oy verecek olan kişilerdir. Eğer ki oy durumunuz, seçtiğiniz lider bu CHP tarafı olur, MHP tarafı olur, İyi Parti tarafı olur, bakın AK Parti tarafı olur. Eğer ki sizler geçinemiyorsanız bunun sorumlusu iktidarda kim varsa odur. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu durum ilerleyen günlerde değişir. Başka bir iktidar başa geçer. Onun için de aynı şekilde buradan düşüncelerimi söylerim. Fakat biraz da arkadaşlar ne yaparsanız herkes kendine yapar. O yüzden dikkatli düşünün. Kadınlar için de özellikle bakın Atatürk kadınlarımıza çok büyük arkadaşlar zamanında vermiş olduğu Atatürk'ün sizlere çok büyük hizmetleri mevcut. Özellikle eşitlik konusunda. Atatürk'ten önce biliyorsunuz kadın erkeğin önünde bile yürüyemiyordu. Bunları unutmayın ve kadınlar olarak kendi haklarınızın sonuna kadar arkasında durun ki sizin haklarınızı savunmak için bir erkek böyle bu durumlarda yayınlar yapmaya çalışmasın. Kendi hakkınızı her zaman koruyun. Hiç olmazsa bile Atatürk'e saygıdan, bakın bayan arkadaşlarımız için konuşuyorum, Atatürk'e ve kazanımlarınızı kaybetmeme konusunda fikirlerinizi çok iyi değerlendirin, çok iyi düşünün, ona göre seçime gidin şeklinde sizlere öngörülerim olacak sevgili dostlarım. Terör, evet terörle ilgili bence de bütün partiler davranışlarını gözden geçirmeli sevgili dostlarım. Tabii ki her Kürt arkadaşımız, hepimizin Kürt arkadaşları mevcut. Mahallelerimizde hepimizin Kürt kökenli arkadaşlarımız var. Hepsine de terörist muamelesi yapılması gerçekten çok yanlış bir durum. Ben de arkadaşlarım var, Kürt arkadaşlarım var. Hepimizden daha milliyetçi konumda olan arkadaşlarımız var. O yüzden arkadaşlarımızı da hiçbir zaman terörist olarak yaftalamamalıyız sevgili dostlarım. Onlar da bu ülkenin birer bireyi olarak görülmeli ve hepimiz artık iç içe olmuş, birbirimize kız vermiş, birbirimizden kız almış bireyler olarak birbirimizi sevmeli, kollamalı ve gözetlemeliyiz şeklinde düşünüyorum. Bilmem ki sizler bu durumda neler düşünüyorsunuz? Evet, dolar Türk lirası borsayla ilgili fikirlerimizi söyledik. Hemen altın tarafına geçelim. Altında takip ettiğimiz önemli seviyeler var. Bakın altında şöyle bir durum var sevgili dostlarım. Yakın grafik üzerinde sizlerle birlikte altını inceleyecek olursak 1805 dolar, bakın şuradaki 1805 dolar. Bizler buradaki fiyatlamayı zaten sizlerle birlikte bekliyorduk. Ve şu sarı çizgili gördüğünüz gibi şu üst nokta. Burası da 1950 dolar civarlarından geçen alan. Bakın 1954 civarlarından geçen bir alan. Biz burayı 1800 dolar aşağıya, 1950 dolar yukarıyı düz olarak aldığımız zaman burada bir 150 dolarlık marjımız var teknik olarak. Her ne kadar da teknik bu aralar çalışmıyor diyen ekonomistler olsa da teknik her zaman çalışır arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Teknik biraz geç çalışsa da teknik her zaman hedefine gider. Bunu yıllar önce yapmış olduğumuz teknik analizlere dönüp baktığınız zaman teknik olarak bu seviye görülecektir dediğimiz bölgelere baktığımız zaman
Her zaman teknik olarak bölgeler 1-2 ay konjonktüre bağlı olarak da geç de olsa teknik olarak belirlediğimiz seviyeler mutlaka görülmüştür ve bu teknik seviyelerin altında kapanışlar olmadığı sürece de yukarı yönlü hareket devam etmiştir. Şimdi bizler için 1950 dolar ve burada aşağıda 1805 dolar civarını neden işaretledik sevgili dostlarım? Çünkü burada bir 150 dolarlık marş var ve buranın üstüne bunu eklediğiniz zaman ilk etapta 2100 dolarları görecek bir altının onsu bizlerin karşısında olacak. 2100 dolar ve büyük resmi de burada görmek lazım. Bakın 2100 dolar, burada da bir büyük resim çizdiğimiz zaman aşağıda 1600 dolar seviyesinden başlayan altının yukarıda 1900 dolar seviyesine doğru bir yükselişi ve aradaki fark olarak da arkadaşlar burada bir 300-350 dolarlık fark mevcut. Şimdi 1900 dolar seviyesinin üzerine 350 dolarlık bu farkı da eklediğiniz zaman hemen hemen takribi olaraktan burası 2250 dolar, 2250 ve 2300 dolar aralığına doğru altının ons tarafında hala da yukarı yönlü bir fiyatlama teknik olarak mümkündür. Ve bu fiyat aralığı tabi ilk başta sizlerle birlikte 1600 dip seviyesini vermiştik. İkinci dip olarak da şurada 1800 dolar seviyesindeki dip bölgesini verdik. Ve bu üçüncü olarak bir dip bölgesi gene 1950 dolar seviyesine doğru olabilir. Tabi 1950 dolar önemlidir. Ve bunun altında bir sarkma görmediğimiz takdirde buradaki teknik henüz bozulmuş sayılmaz. Altın yatırımcıları buna dikkat etsinler. Dolar bazlı olarak ve ons bazlı olarak da gram altın cephesi tarafına baktığınız zaman doları altın inceledikten sonra bunun bir de gram altın bacağı var. O gram altın bacağıyla birlikte dolar endeksi tarafına da bakarız. Dolar endeksi de çünkü 102 puan üzerinde duramıyor. Gram altında bakın arkadaşlar bu regresyon kanalını sizlerle birlikte çizmiştik. Burada da en önemli destek 1245 desteği olarak gözükmekte. 1245 desteği üzerinde de 1275 bankalar arası Forex ve Vio piyasasında takip edeceğiniz önemli alan. Yukarıda da gene şurada incelediğimiz 1307 TL civarından geçen bir direnç bölgesi gram altın ve bankalar arası piyasada göze çarpıyor. Kapalı çarşı tarafında 1400 TL'ler civarına doğru fiyatlamaları gördük. Tabii fiziki altın bazında altın yatırımı olanlar bozdurma babında orada daha şanslı konuma geçtiler. Fakat alım yapacak olanlar için zor bir süreç. Çünkü alacakları fiyat kapalı çarşı tarafında da bankalar arası piyasada da oldukça yüksek arkadaşlar. Makas farklılıklarının açık olmasından kaynaklı olarak. O yüzden öncelikle yapmanız gerekecek şey makas aralıkları zaman içerisinde birbirlerine yansıma yapacaktır. Yani yakınlaşma yapacaktır. Bu kapalı çarşıyla bankalar arası piyasadaki yakınlaşma sürecini beklemek. Onlar bir yerde buluştuğu zaman arkadaşlar işte o makas aralıkları da yavaş yavaş aşağı doğru gelmeye başladığı zaman bu fırsatı size verecektir. Acele etmeye gerek yok. Şu an için yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Satış yapmak isteyen gene kendi düşüncesidir. Benim düşünceme göre satış yapılacak herhangi bir durum şu an için altın tarafında da dolar tarafında da gözükmemekte. Son kararını tabii herkes kendisi verecek. Dolar endeksi tarafına baktığımız zaman dolar endeksinde şöyle bir durum var. Bakın dolar endeksinde sizlerle birlikte inceliyoruz. Bu 102 puan seviyesi önemli bir seviye. Özellikle euro ve sterlini takip eden sevgili dostlarımız dolar endeksinde dikkatli olmaları gereken alan şuradaki 102 puan seviyesinden geçen bölge. Bugün itibariyle baktığımız zaman 102 puanın yukarı yönlü zorlandığını sizlerle birlikte takipteyiz. Bakın şöyle bir yuvarlak içerisine aldığım zaman buradaki mum hareketlerinin yukarıya yönlü dolar endeksinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu gene FED yetkililerinin son zamanlarda yapmış olduğu faiz artışlarının devam edeceği yönündeki söylemlerle birlikte dolar endeksi tekrardan güçlenmiş durumda. 102 puan dolar endeksinde önemli bir seviye takip edilecek. 102 puan seviyesi altına dolar endeksi tekrardan gelmediği sürece euro ve sterlin tarafı da zayıf olacaktır arkadaşlar parite bazında. Fakat iyi izlenmesi gereken bir süreç. Özellikle haftalık kapanışlar nezdinde de dolar endeksi sıkı bir şekilde takip edilmeli. 102 puan seviyesi üzerindeki her hareket dolar endeksi içinde önemli bir hareket ve buradaki bir çanak oluşumuna gidebilecek bir süreci de beraberinde getirebilir. Sizlerle birlikte dolar endeksini de yakın takipte kalacağız. Bakalım son durum şu şekilde mum hareketlerin yukarı yönlü sertleşmesi şeklinde dolar endeksinde de gelişecek mi sevgili dostlarım? Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Her şeyi sorgulamamız lazım. Tekniği de sorgulamamız lazım. Siyaseti de politikayı da her şeyi
sorgulamamız lazım ki yanlış kararlar vermeyelim sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.